Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Whitworth dişin nasıl açılacağı hakkında bilgi vereceğim. Örnek bir plakamız üzerinde sarı renkte olan iki tane çapımız var. Bu çaplara diş çekeceğiz. Whitworth diş çekeceğiz. Whitworth diş çekme programına geçmeden önce bazı bilgilerden bahsetmek istiyorum. Whitworth'un çeşitleri var arkadaşlar. Whitworth boru vida, işte R ile isimlendiriliyor, kodlanıyor. İşte konik vida ise NPT, işte Amerikan kaba vida UNC, işte ince ise UNF, BSV vesaire çeşitlerimiz var. Biz Whitworth boru vida parantez içerisinde R yazan değerleri kullanaraktan yapacağız. Biz buraya sarı setiskür bağlayacağız. Sızdırmazlık sağlasın diye Whitworth kullanıyoruz bu arada. Bunu sağlamadan önce bu çeşidin, bu Whitworth'ün bir de iki çeşidi daha var. Bu BSP, bir de BSPT. BSPP, BSPT. Bunu Whitworth diş olarak kabul edersek BSPP dişi ve erkek diş her ikisi de G olarak bilinir. Yani hiçbir açısı yok. Başlangıç ve bitiş çapları aynıdır. BSPT ise diş paraleldir. Yani başlangıç ve bitişi eşittir. Erkek diş koniktir. Yani çeşitlerimiz böyle bu şekilde çeşitlendirilebiliyor. Biz BSPP yapacağız. Daha doğrusu doğru. BSPP yapacağız. 1/8'lik değerlerimiz var. Burada tablodan da bakabilirsiniz. Şimdi programa geçelim. Programda daha detaylı anlayacaksınız. Workspace'e sağ tuşladım. Insert, operasyon dedim. All making içerisinde bulunan Trinity Milling operasyonuna geldim. Bu kısımdan takımımızın çapını, takımımızın daha doğrusu bilgilerine yazacağız. Sadece çap yapmak, çapları yazmakla olmuyor. Kullanacağımız takımımız bu. Trinity Milling, işte bu 1/8'lik takımımız. 28 diyor diş adedi. Bunu nereden bulduk? Şimdi o kısma değinecek olursak şöyle bir bilgimiz var. Alma çapı 1/8. Diş adedi 28. 28'i hemen şuradan gösterelim. 1/8 alma çapı. Diş adedi 28. Diş çapı 9.73 diyor. Diş çapı 9.73. Hemen kontrol edelim. Diş çapı küsuratlı olduğu için 9.73'e yuvarlamışız. Minor çap 8.80. Minor çap bir de matkap çap. Şimdi bu bilgilerimiz var. Bir de biz adım hesabı yapıyoruz. Bu programımız içerisinde. 25.4 inç ölçü birimi değeri demişiz. Örnek demiş. Karşılık çapa diş çekecek isek o çapın karşılığındaki diş adedi baz alınır. Yani 25.4 bölü diş adedi 28 olduğu için 28 yaptım. Eşittir 0.90 küsuratı var. Şimdi ne demek? 25.4 pi değerimiz. Bu 28 tablodaki diş adedimiz. Bu kısım ise adım değerini ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi programa yazacak olursak takım çapımız ne demiştik? Bu kısımda da yer alacağı gibi bunlar standart. Bu standart en azından 7.70 bu frezemizin çapı. Geldim buraya 7.7 çapı dedim. ND değeri 8. Arka şaftı 8. LS 60 yazabilirsiniz. Bu çok önemli değil. Şu kısım önemli. FL değeri. FL değeri ise 20 mm. Yani şu kısım 20 mm. Geldim. L'sine 60 yazdık. 20 mm. 3 ağızlarım. Pitch değeri adımıdır arkadaşlar. Adımını kaç demiştik? Hemen buradan tekrardan teyit edelim. 1/8 için 0.9070. Hemen bunu da 0.9070. Şu kısım metrik
dişi çekeceğiz veya daha fazla çeşitleri var. İşte oradaki kodlar burada yer alıyor arkadaşlar. Biz BSP çekeceğiz. BSP yaptım. Bu değerleri algılasın diye. Takım bir de onayladım. Takımımız oluştu. Şimdi buraya geldim. Bu kısımda yer alan bilgiler dolduruyoruz arkadaşlar. Biz mesela bunu major çap demişiz. Major çapı hesabına göre ne yapmıştık? Hemen kontrol edelim. 1/8 için major çapımız 9.73. Peki biz bu bilgiyi nereden aldık? 9.73. Bu kısmından aldık. Geldim buraya. 9.73 yazdım. Minor çapımız matkap çapıydı. 8.8. İşte 20 milimetrede diş boyumuz vardı. Biz bunu garanti olması açısından 18 milimetre yapalım. Onun haricinde şurada from model var. Yani modeli algılıyor. Biz tabii bu modeli seçtikten sonra yapacağız bu işlemimizi. Üst çapı tuttuğu için ben bu kısımdan iç çapı tutması için Calendar 2'yi tercih ediyorum veya boylu boyunca olmasını istiyorsam bu. 2'yi tercih ettik. Tekrardan bu değerleri yazalım. Çapım. Geçip bunu açmamıza gerek yok. Boyunu buradan da yazabiliriz. Tek garanti olması açısından hemen 9.73. Zaten yaklaşık değerler çıkıyor. 8.8. Boy kısmını bir de buradan yazalım. 18. Onayladım. Onaylamadan önce şu bilgiden de bahsedin. Bakın burada bir BSP olarak değişti. From tablo dersek biz buradan işte BSP'yi seçip sağ diş mi sol diş mi bunu seçip inç BSP demişiz. Biz buradan 1/8 diyerekten yaklaşık değerleri de buradan elde edebiliyoruz arkadaşlar. Onayladım. Zaten biz bu değerleri yazdıktan sonra amaç burada şu. Ya bu değerleri sen ver ya da benim sistemimdeki değerleri kullan. Benim mesela matkabım 8.80 değil 8.5'da da olduğu zaman bu değerler çalışıyor arkadaşlar. Ama ne kadar az olursa takımımızın paso kaldırma süreci daha uzun süreli bir takımımızın ömrü olur arkadaşlar. Onayladım. Bu şekilde olsun. İşte bu boyunu %100 kullansın diyorsun. Yani şeyin diş adedinin. İşte %5 keselim. Bu kısımda. İşte bu %5 kes dediğimiz yer kısım şu arkadaşlar. Mesela 8.80 derdik. İşte 9.73'e olan mesafesine ne olursa olsun hesabını bildiği için %5 ilerle diyorsunuz. Veya hesabı siz yaparsınız. İşte kaç tur yapıyorsa 10 tur yaptığını varsayıyorum. 10 turu işte 10'da bir kes diyebilirsiniz. Ama konstant değeri uygundur. Stok bırakacaksak bu kısımdan stoğumuzu bırakırız. Strateji bölümünden buraya açmayı unutmayın. Buraya tik atın ve tek bir takım yolu oluştursun. Aradaki bir takım yolu bozma yapmasın diye. Bu şekilde atlayarak yapmasın diye. Onun haricinde giriş çıkışımız helical, otomatik. Programımızın devir ilerlemesini verelim. Örneğin 3500'e 100 ilerleyelim ve onayladım. Arka planı siyah yaparaktan programımı kontrol ediyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi programımızın değerlerine göre tam yolumuz oluştu. Ön izlemesine de bakalım. Bu şekilde içeriden başlayıp
dışarı doğru kesme işlemini yapıyor arkadaşlar. Whitworth Trend Milling ile Whitworth diş açma konumuz bu şekilde arkadaşlar. Eğer biz bunu tek tura çevireceksek de daha önce metrik videoda da bahsetmiştim. Bunu kopyala yapıştır yapıp işte konstant değerine 0 yaptığımız zaman tek bu kısımdan takım yolu göstereceğim. Tek turluk bir takım yolumuz oluyor. Son olarak da örneğin bu 888 figürü geçmedi. Bunu nasıl yapacağım derseniz tek tur yaptığımız üzerinden işte 973 değil atıyorum 9.75 yazarsınız. Geçmezse 9.80 yazarsın. Yani burayı büyütmemiz amacım. Yani çapı ne kadar büyütürsek biraz daha rahatlatırız çapları. Bunun sebebi de aslında takımımız iyiyse sıkıntı olmaz. Bu değerlerde çıkartır. Ama takımımızın ağızları bazı ağızları kırıksa yeterli talaş miktarı alamayacağından hatta bazı durumlarda aynı programı tekrar startladığımız zaman da sorunu çözmüş oluyoruz. Trend Milling operasyonu Whitworth diş çekme programı bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.